Bugün alt kısmı pamuklu kumaş, üzeri motif ve düz örgüyü birleştirerek tasarladığım elbisenin yapımıyla karşınızdayım. Motifteki renkler için birçok yumak satın almadım. Alize Cotton Gold batik desing ipini renklerine ayırdım. İzlediğiniz bu elbise 6-7 yaş aralığında. Elbisenin kol, yaka, etek ucu ve çanta sapında uyguladığım biye hem çok kolay hem de farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir teknik oldu. 4-5 yaş aralığının ölçülerini de anlatacağım. O zaman malzemelerden hemen başlayalım. Renk tonları birbirine uyumlu bir tane düz, 2 tane batik ip kullandım. Evet, bu proje için 2 yumak Alize Cotton Gold batik desing, %55 pamuklu, %45 akrilik, 100 gram 330 metre olan ipin renk nosunu veriyorum 7794. Düz renkten de bir yumak Cotton Gold. Bunun renk nosu da 262. Toplu iğne, dikiş iğnesi, mezura malzemelerimin arasında. Ayrıca çanta içinde etiket ve düğme kullanabilirsiniz ya da çıt çıt. Düz örgü kısmını örmek için 3 nolu şiş kullandım. Kumaş renginde dikiş makaraları, motifi örmek için 2 nolu 1.75 milimetrelik tulip tığ ve makas. 4-5 yaş aralığındaki elbise için çiften yarım metre kumaş, 6-7 yaş aralığı içinde 2 farklı renk, yine çiften birer metre ayrı ayrı kumaş alabilirsiniz pamuklu olarak. Bu batik ipi tonlarına ayırarak projemize başlayalım. İpin kırçıllı kısımlarını kullanmayalım. Çünkü renkleri göstermez. Bunları ayıralım. Düz kısımları da saralım. Bu kırçıllı kısımları başka projelerde kullanabilirsiniz. Bu batik ipten tam 5 renk çıkardım. Motifi örerken 5-6 tane renk almaktansa bir yumaktan 5 renk çıkarmak daha hoşuma gitmiştir. Hem renk tonları birbirine yakın. Söylediğim gibi kırçıllı kısımları bir kenara, düz kısımları bir kenara sardım ve renklerine ayırdım. Evet, sar bitti. Bir yumaktan tam 5 renk çıkardım. Kırçıllı ipleri saymazsak turuncuya yakın ipin bir rengini ayırdım. 4 renk kullandım. Bir renkte Cotton Gold düzle toplamda 5 renk ile bu motif yapımına başlayalım. Önce orta kısım için mavi rengi tercih ettim. Sihirli halka yaparak başlayalım. Tığımı içinden geçirdim. 4 zincir ile yükseldim. Tığın başını bir kez dolayarak sihirli halka içine 3'te çekilen bir trabzan. Bu şekilde devam ettim. Baştaki 4 zincir de dahil toplamda 16 tane sihirli halkanın içine trabzan çalışalım. 3'te çekilen. Baştaki 4 zincirde dahil toplamda 16 tane 3'te çekilen trabzanı tamamlayıp ipi çekerek sıkıştırdım. Baştaki 4 zincirlik kısmın tepesine batarak, kaydırarak sırayı tamamladım ve ipi sıkıştırdım. Sizler de istediğiniz renkte motifleri çalışabilirsiniz.
Ben mavi rengi seçip birinci sırayı tamamlayıp kestim. Motifin tersinde başlangıç kısmındaki ipi trabzanların arasından yürüterek diğer kestiğim ipin yanına getirdim. Ve bu şekilde elbise için tam 6 tane, çanta içinde bir tane, toplamda 7 motif çalışıp geldim. Ve ipleri birleştirdim bu şekilde yürütmek için. İkinci renk olarak turuncu rengiyle çalışmayı seçtim. Bir zincir çekerek başladım ve tığın başını doladım. Birkaç trabzan geride iplerin bir trabzan çekerek ikinci sıraya başladım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yine 3'te çekilen bir trabzan. Bu şekilde 16 trabzanın tepesine batarak araları 2 zincir çekerek yine 16 tane trabzan çalıştım. Turuncu renk ile birleştirdiğim iki ipin tarafına geldiğimde de ipleri gizleyerek bu şekilde trabzanları çalıştım. İkinci sırayı tamamlayıp geldim. 2 zincir çekerek ilk trabzan tepesine batıp kaydırarak sırayı tamamlayalım. Ve ipimi kestim. Motifin tersinde yürüttüğüm mavi ipleri de artık kesebilirsiniz. Bu şekilde temiz ilerlemekte. Yine mavi iplerdeki gibi kestiğim turuncu ipi motifin arkasında bir araya getirdim ve bu şekilde diğerlerini de çalışıp geldim. Şimdi 3. sıra için mor ip ile devam edelim. Yine turuncu ipteki gibi bir zincir çekerek başlayalım. Tığın başını bir kez dolayarak bu kez boşluklara badem yapıyoruz. İpin 3 geri boşluğunda bu şekilde bir trabzan. Tığın başını dolayarak ikinci trabzan, ama bunları tamamlamıyorum. Tığda bekletiyorum. Tekrar 3. trabzanı da çalışıp tığdaki 4 ilmeği birden çekerek bir badem oluşturdum. 3 zincir çektim ara boşluklarda. İkinci boşlukta da aynı şekilde tığda bekleterek 3 trabzan çalışıp sıkıştırıp aralarını 3 zincir çekerek devam ettim. Turuncu ip kısmına geldiğimde de ipleri yürüterek bademleri çalıştım. Trabzanları tığda bekleterek ister fıstık ister badem diyebilirsiniz. 3 tane trabzan çalıştıktan sonra çekip araları 3 zincir ile devam edip 3. sıranın sonuna geldim. Tekrar 3 zincir çekerek ilk başlangıç kısmının tepesine batıp kaydırarak 3. sırayı da tamamladım. Ve yine örgünün tersinde, motifin tersinde ipleri bir araya getirdim. Turuncu ipi de kestim ve diğerlerini de tamamlayıp geldim. Bu şekilde motiflerin arkası temiz olarak ilerler. Sizler de buna dikkat ederseniz gayet güzel motifler elde edebilirsiniz. 3. renk için açık yeşili tercih ettim. 4. sıradayız. Açık renk yeşili tercih ettim. Yine zincir çekerek başlayalım. Tığın başını bir kez dolayıp iplerin bir gerisinden başlayarak boşluğa bir trabzan
Tekrar tığın başını bir kez dolayıp ikinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanı çalışalım. İpi de yürütmeye devam edelim. 2 zincir çekerek 2 ipi, mor ipi sıkıştırıp bu kısımda yürüterek yine tığın başını bir kez dolayıp 3'te çekilen bu boşluğa 4 trabzan çalıştım. Araları 2 zincir çekerek bu şekilde 4. sırayı da tamamlayalım ve ipi de yürütelim. Bu arada ipimiz bitti. Yine ikinci renk yeşile normal bu şekilde düğüm ederek devam ettim. Sadece trabzanları çalışırken bu düğümlü kısımda ipi yine aynı şekilde trabzan çekerken alta gelmesini sağladım ve bu bağladığım ipi de altta yine yürüterek gizlemiş oldum. Daha sonra fazlalığını keseriz. Ve yine sıranın sonuna geldim. 4. sıranın. 2 zincir çekerek ilk trabzan tepesine kaydırarak sırayı tamamladım. Burada da ipi yine arkasında bir araya getirdim. Yeşil ipi. Fazlalık olan mor ipi kestim. Bağladığım ipi keserek motifin arka kısmını da temiz olarak yürütüyorum. Diğerlerini de tabii ki çalışıp geldim. Yeni başlayanlar için de motifi tane tane anlatıyorum. Batik iple ayırdığımız tonlar bitti. Artık düz renk 262 renk nosuna geçelim. Bu yeşil ipi motifin arkasında yine 4 trabzan olarak geriye taşıdım, yürüttüm. Ve çevirip boşluk olarak saydığımda 1, 2, 3, 4. boşluğa geride 262 renk no ile ipimi 5. sıra için 4. boşluğa bir sık iğne ile tutturup 4 zincir çektim. Tekrar bu boşluğa yine sık iğne ile tutturup 4 zincir ile ilerleyip yandaki boşluğa sık iğne ile tutturdum ve tekrar 4 zincir çekerek bir köşe oluşturuyorum. 3'te çekilen bir trabzan, ikinci trabzan ve 3. trabzanı çalışalım. Köşe için 4 zincir ile dönerek yine aynı boşluğa tığın başını bir kez dolayıp 3'te çekilen 3 trabzan çalışıyorum. Bu arada ipleri de arkada yürüterek devam edelim. 4 zincir çektim. Bu boşluğa sık iğne ile tutturdum. Tekrar 4 zincir. Bu boşluğa sık iğne ile tutturdum. Tekrar 4 zincir. Bu boşluğa sık iğne ile tutturup diğer ikinci köşe için 4 zincir çekip bu boşluğa 3 trabzan, köşe 4 zincir çekerek devam ettim. Beşinci sırayı da bu şekilde 4 köşe yaparak tamamlayıp 4 zincir çekerek ilk sık iğne yaptığım boşluğa batıp tamamladım 5. sırayı.
Yandaki boşluğa sık iğne ile geçerek ve 4 zincir çekerek yükseldim. Tekrar 3'te çekilen bir trabzan, yine bir 3'te çekilen trabzan çalışıp 2 zincir çekerek yandaki boşluğa da altta ipi yürüterek 3 trabzan çalışarak devam ettim. Yine 2 zincir ve 3 trabzan çalışalım. 2 zincir çekerek köşeye geldim. Bu köşede 3 trabzan, köşeleri dönerken 4 zincir çekelim. Tekrar aynı köşede 3 trabzan çalışalım. Bu kısım bizim son sıramız. Bir köşeyi tamamladık. Diğer köşeye kadar ilerleyelim ve motif birleştirmesini burada göstermek istiyorum. Daha önceden bir motifi tamamladım. İkinci köşeye geldiğimizde yine 3 tane trabzan çalışıp 2 zincir çekerek motiflerin tersleri üst üste gelecek şekilde sık iğne ile tutturup tekrar 2 zincir çekerek motifi yarım olan köşeye gelip 3 tane daha trabzan çalışarak köşeyi bağlayalım bu şekilde ve bir zincir çekerek karşı boşluğa sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir zincir çekerek bu boşluğa 3 trabzan çalıştım. Motifi yarım olan kısma. Tekrar bir zincir çekerek karşıdaki boşluğa sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir zincir çekerek bu boşluğa 3 trabzan çalışalım. Motifleri bu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekerek karşıdaki boşluğa sık iğne ile tutturalım. Tekrar bir zincir çekerek bu boşluğa 3 trabzan çalışalım. 3'te çekilen. Tekrar bir zincir çekerek karşı boşluğa sık iğne ile tutturalım. Bir zincir çekerek bu boşluğa 3 trabzan çalışalım. Ve tekrar bir zincir ile sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir zincir çektim, köşeye geldim. 3 tane trabzan çalışalım köşe boşluğunda. 2 zincir çekelim. Karşı köşeye sık iğne ile tutturalım. 2 zincir çekerek dönelim ve o köşedeki boşluğa 3 trabzan çalışarak iki motifi birleştirelim bu şekilde. Ve geri kalan kısmı da devam edelim. Motifler gayet düzgün ilerlemekte ve bu sıranın da sonuna gelip 2 zincir çekerek 4 zincir ile yükseldiğim yerin tepesine batarak kaydırarak bu sırayı da tamamladım. Hem motifi de birleştirmeyi göstermiş oldum. Fazlalıkları kestim. Bu ipi de arkasında biraz yürüttüm. Ve daha sonra düğüm yaparak sıkıştırdım. Diğer 3 tane motifi yan yana, diğer üçünü de yan yana bu şekilde birleştirip geldim. 4-5 yaş aralığı için çalışmak isteyenler bu şekilde ayrı ayrı değil 6 motifi yan yana birleştirebilirler. Tıpkı buradaki gibi. Bu 4-5 yaş aralığı için beden kısmının biraz daha dar olması gerekir. Motiflerin altısını da
birleştirebilirsiniz. Ama 6-7 yaş aralığı için ben tamamını birleştirmedim. Yanlardan biraz büyütmek istiyorum. Ve bir zincir çekerek başladım. Bir trabzan bu boşluğa, ikincisi ve üçüncüsünü çekerek yine 2 zincir çekip yandaki boşluğa da 3 trabzan çalıştım. Araları 2 zincir, her boşluğa 3 trabzan çalışarak köşeye kadar gelelim. 6-7 yaş aralığı için bu şekilde 3 sıra çalışacağım. Genişletmek için birinci sırayı tamamlayıp 6 zincir ile dönelim. 5 zincir de olabilir. Yine boşluklara 3'er trabzan, araları 2 zincir çekerek ikinci sırayı da tamamlayalım. İkinci sıranın sonuna geldim ve 2 zincir çekerek köşedeki trabzan tepesine batıp bir trabzan çalışalım. 4 zincir çekerek yükselelim. Aynı boşluğa bir trabzan, tekrar bir trabzan çalışarak 3 trabzan görünmesini sağlayalım. 2 zincir çekerek yandaki boşluğa 3 trabzan ve bu şekilde 3. sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ve 3 sıra genişletmiş oldum. Sonra bu diğer 3 motifle dikerek birleştireceğim. Diğer yan taraftaki boşluğa da 3 sıra çalışıp gelelim. Bu 3 motifin her iki yanına 3 sıra çalıştım. Diğer 3 motifin kenarlarına hiçbir şey yapmayalım. İp katlarına ayrılabiliyor. Tek kat ile bu 3 sıra daha genişlettiğimiz motifler ile genişletmediğimiz motifleri bu şekilde iğne iplik yardımıyla motiflerin tersinde dikelim. Karşılıklı iki tarafı dikerken bir tarafta 3 trabzan, karşı kısmında da boşluk olması gerekir. Bu şekilde diktiğimizde ön kısımda hiç dikilmemiş gibi sıralar takip ediyor gibi görünecek. Her iki tarafı da dikip geldim. Burada tam 5 sıra 262 renk no gözükmekte yanlarda. 4-5 yaş için öyle bir şey yapmadık. 6-7 yaş için yanlarda genişletme yaptım. Birer sıra yine alt ve üst kısımda trabzan çalışacağız. Örneğimizin yanlarının tam ortasından katlayarak size santim ölçüsü vermek istiyorum. Motiflerimiz 10 santim ve 10 santim. Bir kenardan diğer kenarı ölçtüğümüzde de 33,5 santim, bu 32,5 santim de olabilir. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Motifin alt sırasına trabzanları çalıştım. Üst sırasına gelin birlikte çalışalım. Bu yandaki 5 sıranın tam ortasından başlayarak boşluktan önce bir zincir çekerek orta boşluğu bulduktan sonra bir zincir çekerek başlayalım ve tığın başını bir kez dolayıp bu boşluğa, orta boşluğa bir trabzan çalışalım. Aynı boşluğa ikincisini ve üçüncü trabzanı çalışalım. Tığın başını bir kez dolayıp
3'te çekerek. Yine yanımdaki bölüme de 3 trabzan çalıştım. Ardı ardına bu orta kısımdan itibaren her bölüme üçer üçer toplamda 9 trabzan çalışalım. Motifler kısmına gelince motif bölümüne hem boşluğa hem trabzan tepelerine ikişer trabzan çalışalım. 3'te çekilen. Buranın esneyip genişlemesini istemiyorum. 2, 2, 2. Sadece baştan 3 kısma üçer trabzan, diğer kısımlara ikişer trabzan çalışıp ilerledim. Gördüğünüz şekilde iki motifin ortasındaki birleşim yerine de bir trabzan çalıştım. İkinci motifin tepelerine hep ikişer trabzan çalışarak ilerledim. Sadece yan boşluklardaki kısımlara üçer trabzan çalışarak bu sırayı ve ayrıca tekrar üzerine açık yeşil ile diğer üst ve alta da trabzanları çalışıp geldim ben. Renk uyumu harika oldu. Bu arada başta söylemeyi unutmuş olabilirim. 262 no'yu kumaş rengine göre seçtim. Sizler de renkleri kumaş rengine göre seçebilirsiniz. Örgü kısmına geldik. Örgü kısmı içinde 3 nolu şiş ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeşil kısımdan sonra tığ yardımı ile ilmek alma nasıl olur onu göstermek istiyorum. 4-5 yaş aralığında yanlardan genişletme yapmamıştık. Bunun yanlarında 3 sıra genişletme yaptık ve tam orta kısmını bularak yanların buradan itibaren tığ yardımı ile her trabzanın tepesinden bir ilmek alarak devam ettim. Yan boşluğun tam orta kısmından bir ilmek tığ ile çıkardım her trabzanın tepesinden. İlmekleri ben bu şekilde alıyorum. Daha kolay geliyor. 5-6 ilmek aldıktan sonra tığın gerisine getirerek ilmekleri 3 nolu şişe geçirdim. Ve arkası için bu şekilde her trabzanın başından, tepesinden ilmek alarak toplamda 91 ilmek aldım. ...91 ilmek alıp geldim. Şimdi düz ve ters örgü öreceğiz. Örgünün arka kısmındayız. İlmek aldıktan sonra bir sıra ters örelim sıranın sonuna kadar. Bu şekilde bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters, toplamda 7 sıra ördükten sonra kol oyuntusu kısımlarını yapacağız. Birinci sıra örgünün arkasında sıranın sonuna gelip ipi bağladım ve ön tarafta düz örgü ile ikinci sırayı devam ettim. Bu şekilde düz ve ters örgü ile 7 sıra örelim. Bu elbiseyi ben torunum Nefes'e örüyorum. O İzmir'de, ben Ödemiş'te oturuyorum. Onu ölçme imkanım yok. Sizler öreceğiniz çocukları ölçerek daha iyi yapabilirsiniz. 7 sıra örmeden direkt yeşil trabzanlardan ilmek alıp kol oyuntusuna başlayabileceğiniz gibi 7 sırada ördükten sonra başlayabilirsiniz. Her iki kenardan keseceğim ölçüleri biraz sonra şema üzerinde de anlatacağım. Yeşil kısımdan tam 91 ilmek almıştık. 7 sıra düz örgü ördüm, geldim ve kol oyuntusu için her iki kenardan 5, 3, 2, 1 ilmek keserek ilerledim. Ve 43 sıra sonra ilmek aldığım yeşilden 43 sıra sonra kalan 65 ilmeği ortadan 11 ilmek keserek arka yaka için 4, 3, 2, 2, 1 ilmek keserek toplamda ilmek aldıktan 72 sıra sonra 14 ilmeği
omuz olarak kesiyoruz. Bu 72 sırayı daha az da yapabilirsiniz yüksekliği kısaltarak. Evet, 7 sıra sonra bu anlattıklarımı uygulayalım. Kenardan 6-7 yaş aralığı arka için, kol oyuntusu için 5 ilmek keserek başladım. Ve sıranın sonuna kadar düz ördüm. Örgünün tersinde diğer kol oyuntusu içinde yine kenardan 5 ilmek keserek başladım. Bu şekilde şemadaki gibi diğer kesintileri girişlerde 3, 2, 1, 1 ilmek olarak kestim. Sizler de bu sayılara dikkat ederek kesebilirsiniz. Ben tamamını her iki tarafı keserek geldim. Ve yeşil trabzan kısmından ilmek aldıktan sonraki tersinden saymak kolay. 43 sıra sonra arka yaka oyuntusunu gerçekleştirelim. Şişte 65 ilmek var. Burayı ölçtüğümüzde tam 10 santim. 27 ilmek düz örelim. Ortadaki 11 ilmeği keselim. Tekrar kalan 27 ilmeği düz örelim. Arka yaka oyuntusuna 43 sıra sonra bu şekilde başlayalım. ...11 ilmeği kestikten sonra şişteki kalan 27 ilmeği sıranın sonuna kadar düz örerek devam ettim. Ve sıranın sonuna geldiğimde tekrar örgünün arkasında ters örgü olarak 27 ilmeği örüp geldim. Ve örgünün ön tarafında arka sol yaka oyuntusunu yapıyorum sırayla. Daha sonra sağ yaka oyuntusunu yapacağım. Kenardan 4 ilmek keserek devam ettim. Ve bu işlemi 3, 2, 2, 1 ilmek keserek uyguladım. Ve örgüme ilmek aldıktan 72 sıra sonra kalan 14 ilmeği de tersinden saydığımızda bu şekilde 72 sıra sonra kesiyorum. Bu 72 sıra uzun gelebilir. Çocuğunuzu ölçerek uygulayın. Daha az olabilir sıra sayısı. Ve kalan 14 ilmeği de keserek bu omuzu tamamladım. Diğer sağ omuz ölçüsünü de aynı sayılarda çalışarak tamamlayabilirsiniz. Sağ omuz için örgünün tersinde ip ilave ederek 4 ilmek keserek başlayalım. Yine ters düz örgü örerek örgünün arka kısımda kesme işlemlerini yapıyoruz tersinde. Aynı şekilde sayıları keserek burayı da tamamladım. 4-5 yaş elbisesi olan ölçüleri de biraz sonra vereceğim. Şimdi 6-7 yaş aralığı arkadan sonra ön parça için yine yeşil trabzanların üzerinden tığ yardımı ile 3 nolu şişe 91 ilmek aldım ve 7 sıra örüp kol oyuntu kısımlarına da başladım. Sadece ilmekleri alırken arka ilk başlangıç ve sondaki bitiş kısımlarından ön içinde ilmekleri aynı yerden alarak başladım. Dikiş payı için bu şekilde 7 sıra ördükten sonra kol oyuntularını şemaya göre uygulayalım. 5, 3, 2, 1 ilmek keselim. Son bir ilmek keserken yaka ön oyuntusunu yapalım. 11 ilmek keserek başlayalım.
Son bir ilmeği de bu şekilde kestikten sonra 27 ilmek örerek devam ediyorum. ...27 ilmek örüp geldim. Kol oyuntusu için 5, 3, 2, 1, 1, 1 ilmek kesmiş olduk ve 27 ilmek ördükten sonra ön yaka oyuntusu için de 11 ilmeği keselim. 17. sırada ön yaka oyuntusu için 11 ilmeği kesiyorum. ...11 ilmek kestikten sonra şişte tam 28 ilmek var. Bu 28 ilmeği sol taraf için sıranın sonuna kadar düz örelim. Çünkü kenardan son bir ilmeği de keseceğiz. Sıranın sonuna geldim. Örgünün tersinde son bir ilmeği de keserek bu kısımda da 27 ilmek kalacak. Bu şekilde 5, 3, 2, 1, 1 son bir ilmeği de keserek şişteki 27 ilmeği ters ördüm. Bu yaka oyuntusunu tersinden saydığımızda 17 sıra sonra uyguladım. Son kol oyuntu birer ilmekleri de yaka oyuntusu yaparken kestim. Her iki omuzda ilmek sayısı 27 ilmek. Burada da 27, diğer tarafta da 27. Kol oyuntuları yapıldı. Yaka oyuntusuna da başladım. Arkadan 17 sıra görünecek. Her iki kısımda 27 ilmek, ortada da 11 ilmek kestik. Yaka oyuntusu için 17 sıra sonra. 4, 3, 2, 2, 1, 1 ilmek de her iki taraftan keserek yaka oyuntusunu yaptım önde. İlmek aldıktan 71 sıra sonra 72. sıra önde kestim. 14 ilmek omuzları. Mezura ölçüsü tekrarlıyorum. 32,5 santim, 15 santim, 2 santim, 4,5 santim, 10 santim, 17,5 santim, 4,5 santim omuz genişliği, 17,5 santim ölçülerimiz. 4-5 yaş ölçüsü de ilmekleri genişliği 31 santim, yanlardan genişletmediğimiz için diğer ölçüler hemen hemen aynı. Şema üzerinde de göstermek istiyorum 4-5 yaş aralığı ilmek sayısını. 6-7 yaş aralığında yanlarda genişletmiştik. 4-5 yaş aralığında genişletmedik bu şekilde. Ama yüksekliği değiştirebilirsiniz çocuğu ölçerek. Evet. Şimdi şema üzerinde bakalım. Yanlardan genişletmedik. Altı motifi yan yana ekledim. Yeşil trabzan sırasından sonra arkada ilmek alma sayımız 82. 7 sıra ördüm. 5, 3, 2, 1, 1 her iki taraftan kesip kalan 58 ilmeği 43 sıra örüp arka yaka oyuntusunu 10, 4, 2, 2, 1, 1 olarak kestim. 71 sıra sonra 72. sırada 14 ilmek omuzları keserek arkayı tamamladım. Ön kısımda da yine aynı şekilde yeşil trabzanların üzerinden 82 ilmek alıp 7 sıra ördüm. Kol oyuntusu 5, 3, 2, 1, 1 her iki taraftan. 17 sıra sonra yaka oyuntusu için 10, 4, 3, 2, 1 rer ilmek kesip 72. sırada 14 ilmek omuzları da keserek
ön kısmı da bu şekilde tamamladım. 4-5 yaş aralığında tek renk etek uyguladım ama 6-7 yaşta 2 katlı yaptım eteği torunum için. Bu kırçıllı ipleri kullanmadık. Bu renkleri kullandım ve ikinci yumaktan da tekrar kullandım. Kenarlarını lila geçmek istiyorum. Etek rengine uysun diye ama diğerinde karışık geçtim. Şimdi gelelim dikişine. Bu her iki yan kısmı 7 sıralık kısmı üstten göründüğü şekilde diktim. Üst dikiş yaptım. Bir ilmek içeriden sıra takip ederek ipi katlarına ayırarak dikebilirsiniz. Tek katlı dikmeyelim. Kalın olur. Bir ilmek içeriden sıra takip ederek üstten dikişi gerçekleştirdim. Her iki yanda. Tersinde de kenarı birkaç kez geçerek sabitleyip ipimi kestim. Her iki tarafı diktikten sonra kol pervazına geçebiliriz. Tığ yardımıyla şişe ilmek alacağız. Buradaki gibi bir pervaz uygulaması hem gösterişli hem de çok kolay. Farklı alanlarda da bu pervazı kullanabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu biye kullanımını projelerimde. Bir ilmek içeriden çift iplik atlayarak tığ yardımı ile ilmek alıyorum. 2 ip atladım. Bir ilmek aldım. Bir ilmek aldım. 2 ip atlayarak bir ilmek aldım. Aldığım bu ilmekleri daha sonra şişe geçiriyorum. 3 nolu şişe. Omuzdan kol altı dikişine kadar 42 ilmek alıyorum bu şekilde. Yanlardan 4, 5, 6, 7 yaş koldan toplamda 84 ilmek alıyorum. Dediğim gibi 4-5 yaş aralığı için yüksekliği daha kısa tutabilirsiniz. 6-7 yaş içinde yüksekliği kısa tutabilirsiniz ölçerek. Toplamda 84 ilmek alıyoruz. 42 bir taraftan, 42 bir taraftan. Kol altı ve kesim yerlerinden de birer ilmek alarak geçiriyorum. Yine ikinci kısımdan kol altı dikişinden omuza kadar da 42 ilmek alalım. Bu yerlerden kesim yerleri ve kol altı kısmından her ilmekten birer ilmek, yan kısımdan da 2 iplik atlayarak bir ilmek içeriden ilmekleri aldım. Ön ve arka koldan toplamda dediğim gibi 84 ilmek aldım. İlmek aldıktan sonra geri kalan kolay. Şimdi örgünün arkasındayım ve düz örgü ile devam ediyorum. Bu 84 ilmeği düz örgü ile sıranın sonuna kadar gidelim. Ve sıranın sonuna geldim. İpimi bağladım. Ben etek rengine uyumlu olsun diye bu şekilde mor ile pervaz çalışıyorum. Siz farklı renklerle çalışabilirsiniz. 6 sıra düz ve ters örgü örüp
7. sıra düz örgüde keselim. Evet, 6 sıra oldu. Şimdi örgünün arkasında tersinden saydığımızda bakınız 6 sıra oldu. Düzü düz, tersi ters ördüm ve örgünün tersinde 7. sıra düz örgü kısmında ilmekleri normal sıkılıkta, ne gevşek ne sıkı olarak kestim ve biyemiz, pervazımız bu şekilde tamamlandı. Düz örgü olduğu için içine kıvrılıyor. Bakınız ne kadar kolay bir biye oldu. Çok hafif de esnettiğimde daha rahat dönüyor. Bunu diktim ama bunu 6-7 yaş aralığındaki için dikmedim. Bu şekilde de serbest kalabilir. Diğerini de uyguladım. Şimdi sağ omuz dikişini yapalım. Pervaz kısımlarını yine kendi rengi ile üstten bu şekilde diktim. Bir ilmek içeriden ve sıra takip ederek. Tersinde sabitleştirip kestim ve tekrar açık renk olan kısmı da yine ipi katına ayırarak üstten bu şekilde diktim. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde. Tersinde de birkaç kez sabitleyerek kestim. Evet, sağ omuz dikişini uyguladım ve şimdi arka yaka ve ön yaka pervaz biyesini uygulayalım. Koldaki biye uygulaması gibi. Ben örüp geldim. Size sadece ölçülerini vereceğim. Aynı kol biyesi pervazı gibi ilmek alıyorsunuz. Tığ ile şişe. 6-7 yaş için arka yakadan 55 ilmek, ön yakadan 83 ilmek. 4-5 yaş için arka yakadan 45 ilmek, ön yakadan da 79 ilmek alarak tamamlayıp 6 sıra örüp 7. sıra örgünün arkasında düz örgüde kestim. Gördüğünüz şekilde ölçüleri yazdım. Şayet yüksekliğini kısa tutarsanız bu sayılar değişebilir. Sol omuzu da aynı yöntemle dikiyorum. Omuz dikişini tamamladım. Bu şekilde pervazı ben birçok projelerimde kullanıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yaka ve kol pervazının rengine uyumlu olsun diye alt motif kısmına yeşil trabzanların üzerine bir sırada yine mor olarak tığın başını bir kez dolayıp üçte çekilen trabzanlar çalıştım. 4-5 yaşta az büzgülü yaptığım için çiften yarım metre kumaş yeterli ama 6-7 yaş için 2 renk kumaş alalım. Çiften birer metre her iki ayrı renkten daha fırfırlı, daha büzgülü olmasını istediğimden 2 kat yaparak 37 santim işaretledim ve 98 santim uzunluğunda 2 katlı bu renkten kestim. Geri kalanı başka projelerde kullanırım. Gördüğünüz şekilde 2 kat 98 santim uzunluğunda 37 santim eninde. Diğer kese kağıdı rengini de 41 santime 98 santim işaretleyip 2 katlı kestim. Her iki yanlarından dikiş makinesinde diktim. Bu 4-5 yaş eteğinin ölçüleri 16 santim birinci kat en uç kısmı 16 santim. Diğer üstü 21 santim, 21 santim 60 santim olarak 2 katlı, diğeri de 75 santim 2 katlı olarak kesebilirsiniz. Ve bu şekilde kenarlarını dikerek devam ettim. Kese kağıdı olan kumaşın en uç kısmını
kıvırmadım ama lila mor rengi kıvırdım. Bu şekilde. Diğerine biye geçireceğim. Örgü biye. Her iki kenarı işaretledim. Büzgü ayarını yaparken ve orta kısımlarını da işaretledim. 4 yeri işaretlemiş oldum. Bu bel kısmını makineye büzgü ayarını getirip dikiş yaptım. 2 ayrı bölüm olarak bir tarafını büzdüm. Diğer tarafını da yine kenarından ortaya kadar büzdüm. Diğer taraftan da ipi çekerek ipin kopmamasını sağlayarak bu şekilde parça parça büzdüm. Çünkü oldukça kabarık büzgülü bir etek istediğim için çift katlı. Ve bu üst örgü kısmı alt kısma kenarlarından, işaretli yerlerden, orta kısımlarına da işaretli yerlerden toplu iğne ile önce tutturdum. Diğer kısmı da işaretli olan yerleri toplu iğne ile tutturarak daha rahat dikmek için teyelleyip makinede diktim ve teyellerini söktüm. Şimdi en uç kısmı sadece zülfile yapmıştım. Buraya biye geçirmek istiyorum örgü. Tıpkı buradaki gibi. Çünkü kol ve yaka pervazlarına uyum sağlamakta. Bu şekilde 2 tane biye örüp geldim. 3 nolu şiş ile. Ölçülerini vermek gerekirse 3 nolu şişe 240 ilmek attım. 8 sıra düz ve ters örüp 9. sıra düz örgü kısmında kestim. Bundan 2 tane hazırladım. Bu şekilde geçireceğim. Bunların tam ortasını buldum ve toplu iğne ile işaretledim. 120. ilmeğin tam ortasında. Kenarlarını diktim, birleştirdim 2 biyeyi ve orta kısımları orta kısma gelecek şekilde, kenarları dikiş kısmını kenara gelecek şekilde hafif esnetebilirsiniz. Bu şekilde bu biyeyi bütün etek ucuna bu şekilde geçirdim. Düz kısmından tutturuyorum. Düz örgü kıvrıldığı için ters kısmı bize pervaz gibi görünecek biye olarak. Toplu iğneleri çıkarıp teyelledim ve makinede dikerek biyeyi kumaş ile birleştirdim. Fazla ipleri temizledim. Dikiş iğnesi ve makarası tonuna, rengine uygun olarak bu etek ucuna geçirdiğim örgü biyeyi bu şekilde tersinden tutturdum. Sevgiyle ördüğüm bu elbiseyi umarım torunum Nefes de severek giyer. Diğerini de arkadaşı Alisa'ya ördüm. 4-5 yaş aralığındaki elbisenin etek ucundaki biyeyi de 3 nolu şiş ile 2 adet 180 ilmek 8 sıra örüp 9. sırada kestim. Kumaş ölçülerini verdim, dikişini göstermedim. Çok kolay, verilen ölçülerde keserek uygulayabilirsiniz. Yine çocuğun gelişimine göre yüksekliğini, etek boyunu da ayarlayabilirsiniz. Elbiseye kombin olarak çanta ve kasketli şapka da ördüm. Ayrıca kızlar için elbise olur da erkek çocukları için olmaz mı dedim ve erkek torunum Şems'e de bu takımı ördüm. Hepsi birbirinden harika oldu. Hem Nefes hem Şems kardeş kardeş kombin olarak bu takımı giyerler. Rengarenk birçok yumak satın almak yerine bir batik yumağı renklerine ayırarak harika renk tonlarında örgüler yapabilirsiniz. Daha önce kanalımda yetişkinler için de bu kasketli şapkanın içeriğini paylaşmıştım. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. İzleyiniz derim.
Erkek torunum Şems'e de ördüğüm 2-3 yaşlarındaki bu takım da harika oldu bence. Önce şort diktim, ceplerine motif uyguladım ve kasketli şapkayı da ördüm. Vakit bulursam bu takımın da videolarını çekip sizlerle paylaşacağım. Yine bu elbiselerin takımı olan çanta ve kasketli şapkanın yapım videolarını da henüz çekemedim. İlk fırsatta kasketli şapka ve çanta yapımının da videolarını çekip paylaşacağım. Şu sıralar kış hazırlıklarından dolayı çok yoğunum. Evet, elimden geldiğince, dilimden döndüğünce sizlere 4-5 ve 6-7 yaş aralığındaki bu elbisenin yapımını tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuş ve beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir, Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.